Evet, Sportürk Dijital'den hepinize iyi akşamlar sevgili kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Bugün yine gündeme bomba gibi düşen haberlerle yayınımıza başladık. Hocam iyi akşamlar, nasılsın, iyi misin? İyi akşamlar, teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sizde ne var? Vallahi bizler de iyiyiz hocam, bomba gibiyiz. Her şey yolunda, sağlığımız, saatimiz. Sizlerin de sağlığı saati yerindedir inşallah. İyi, şükürler olsun, iyi. Bir yaramazlık yok. Hocam biraz karanlık görünüyorsun ama seni aydınlatacağız yakın bir zamanda inşallah. İnşallah. Ben karanlıkların adamıyım zaten. Adnan hocamı da bekliyoruz. Adnan hocam da şimdi birazdan aramıza katılacaktır umarım. Evet. Nasıl gidiyor hocam? Biraz böyle bir ısınalım yine her zamanki gibi yayına direkt geçmeden. Her şey yolundadır umarım. İyi vallahi, bir yaramazlık yok. Bayram telaşı bütün ülke olarak yani bizler de dahil bir koşuşturma, bir yoğunluk, bir tempo mevcut. Yoğun bir trafik var. Of Yani maşallah. sokaklarda yani hele Mersin bu son dönemlerde daha önce de söylediğim gibi gerçekten Evet. bir İstanbul trafiğini aratmıyor yani. Bayağı bir Evet. yoğunluk var yani. Durum böyle yani. Elimden Yani geldiğince ben caddeye özür diliyorum. Elimden geldiğince dışarıya çıktığım vakit en sakin gidebileceğim yerlerden gitmeye çalışıyorum. Ya evet. bir de insanlar artık o kadar gergin bir araba kullanma şeyleri var yani. Herkes birbirinin üstüne sürüyor neredeyse arabayı yani. Onun için uzak Ho- durmaya çalışıyoruz yani. Hocam toplumumuzda acayip insanlarda artık bir şey var. Yani pimi çekilmiş bomba gibi herkes Evet, böyle patlamaya evet. hazır. Malum muhtemelen işte ekonomik durumlar, sıkıntılar, problemlerin getirmiş olduğu e, ne diyelim baskılar insanların artık sabrını tüketmiş durumda gibi görünüyor. Hocam sen şimdi Aynen. yine sen şimdi Mersin'den bahsediyorsun. Bir de bu işin tabii büyük şehirleri de var. Yani şimdi İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri de düşünmek hiç istemiyorum. Özellikle Tabii, İstanbul. tabii, tabii. İstanbul'da Aynen. yaşamak gerçekten çok daha zor. Yani şu anki mevcut şartlarda. Tabii mevcut şartlar derken ne var? Futbolda da gündem bir türlü spor odaklı olmuyor. Sürekli böyle gündemlerde kaos ortamı her zaman. Biz istiyoruz ki yayıncılar olarak Spor Türk dijital ailesi olarak spor konuşalım. Futbol değerlendirelim. Sporla ilgili şeyler konuşalım ama maalesef yayınlarımızda, gündemimizde, Türk futbolunda, Türk sporunda son dönemlerde hep kaos hakim. Kaosun baş nedenlerinden birisi de yakın hemen tarihimizde Urfa Stadı'daki Süper Kupa ile ilgili olan olaylar. Malum biliyorsunuz işte Riyad'da oynanmayan kupa Urfa'ya alındı. Urfa'da da maalesef Fenerbahçe kulübünün başta başkanı olmak üzere Ali Koç'un almış olduğu kararlar doğrultusunda U19 takımıyla sahaya çıkılıp sahadan da maçın ilk durduğu anda çekilme kararı alınmıştı ama maçın da ilk durduğu an golü yedikleri an oldu. Galatasaray golü attı. Daha sonra Fenerbahçe U19 takımı Süper Kupa finalinden çekildi sahadan. Tabii bununla ilgili öncesi ve sonrası baya bir olaylar var. Ben bugün bir bomba haber söylemek istiyorum. TFF başkanlığıyla ilgili düşünülen ismi yayınımızın ortasında biraz zaman ilerlesin açıklayacağım. Yani aldığım bir duyum var. O duyum doğrultusunda TFF başkanlığı ile ilgili istenilen kulüplerin birçoğunun istemiş olduğu bir aday var, bir isim var. Daha doğrusu aday değil, bir isim var. Onun üzerine yoğunlaşmak istiyorlar. Bununla ilgili haberi de yayınımızın ilerleyen dakikalarında izleyicilerimize ileteceğim. Hocam ne diyorsun? Yani biraz yine Süper Kupa'dan bahsedecek olursak öncesinde neler oldu, sonrasında neler oldu? Yani biraz daha geriye gidebilirsin. Şöyle bir toparlarsak benim önümde notlarım var.
Ben senden sonra sözü alıp konuyla ilgili değerlendirmeler yapacağım. Şimdi dünkü yayınımızda da bunları konuştuk tek tek. Evet. Fenerbahçe'nin bu Süper Kupayla ilgili Avrupa Şampiyonası, Avrupa Konferans Ligi'ndeki oynayacağı maçtan dolayı ertelenme isteği. O da kabul görmeyince sürekli bir bahanelerle maçı yani şey etmeye çalışmaları, yani sıkıntıya koydular. Sürekli yani her iki kendilerini sıkıntıya koydukları gibi hem federasyonu hem diğer Galatasaray kulübünü de sıkıntıya koyarak böyle bir takım açıklamalar yaparak insanları gerdiler yani. Yani böyle bir maça çıkıldı. Yani tabii bunu hiç kimse istemez. Yani Galatasaray kulübü de dahil, federasyon da dahil, hatta Fenerbahçeli taraftarlar veya aklı selim insanlar da dahil. Bunu hiç kimse istemezdi. Böyle bir şey yaşansın istemezdi yani. Yani hep konuşuluyor. Yani neden böyle yapıldı? Yani çıksaydı kardeşim, yani çıksaydı, oynasaydı ya. Yani yok efendim Metin Oktay dermiş ki işte yaşıyor olsaymış maç tehir edilsin diye böyle bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. İşte onun kemikleri sızladı, bilmem ne oldu falan. Birileri de çıkıyor diyor ki Can Bart olsaydı, Lefter olsaydı ölürdü de o maça çıkardı. 90 dakika değil 120 dakika mücadele ederdi diye söyleniyor. Yani maçı gerçekten çok tatsız hale getirdi Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç. Böyle bir şey olsun istenmezdi. Ve dünya tarihinde bir dakikalık maçta mağlup olarak ayrılan tek kulüp başkanı olarak da tarih yazacak bunu yani. Yani böyle bir şey yaşansın istemezdik. Yani hiç kimse istemezdi yani, ama maalesef bu hale geldi. Hocam aslında her şey Riyad'da başladı. Riyad'a gitti takımlar. Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulübü Riyad'a gitti. Ne olduysa Riyad'da bütün olayların fitilini ateşleyen konu Riyad'da başladı. Riyad'da ne oldu hocam? Ne söylediler? Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanının bu konuda çok fazla direttiğiyle ilgili haberler zaten mevcut, gündemde yerini koruyor. Neydi gerekçe? Atatürk posteri, Atatürk temalı tişörtler ve 100. yılla ilgili formayla çıkılmasına müsaade edilmediği konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ciddi anlamda itirazları vardı. Galatasaray Spor Kulübü'nün de itirazları vardı. Evet. Fakat Galatasaray Spor Kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne nazaran biraz daha ılımlıydı. Yani maça çıkılıp oynanabilir düşüncesindeydi. Fakat Fenerbahçe Spor Kulübü başta başkanı olmak üzere Ali Koç Atatürk temalı hiçbir figürün sahaya, stada alınmadığını öngörerek, alınmadığını söyleyerek maça çıkmayacaklarını ve TFF'nin bu konuda aciz durumda kaldığını söyleyerek maça çıkmama kararı aldılar. Bu ortak bir karardı. Evet, ama direten de yine Fenerbahçe Spor Kulübü başkanıydı. Zaten Fenerbahçe'ye yakın bütün kaynaklar Riyad'daki maç esnasında Twitter'dan olsun, diğer sosyal medya hesaplarından olsun hepsi birden algıya başladılar. Efendim yurtta sulh, cihanda sulh pankartı ile girmek istiyoruz ve Riyad'da buna izin verilmedi. Atatürk temalı tişörtlerle çıkmak istiyoruz. Buna Riyad'da izin verilmedi. 100. yıl formamızla, Atatürk'ün 100. yıl yani temalı formasıyla maça başlamak istiyoruz. Buna izin verilmedi. Gibi yani Atatürk'ü öne sürerek bir sürü bahanelerle Riyad'da bu finalin oynanmasına engel oldular diyorum ben. Fakat geliyoruz şimdi tekrardan Adnan Hocam geldi. Hemen konulara girmeden. Adnan Hocam hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Adnan Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk Mutlucuğum. Nasılsın, Ne iyi var misin, ne ne yok? var? Sağ ol. Adnan hocam, Sormalar. akşam antrenmanından hemen ayağın tozlu geldin. Yayına katıldın. Belli. Evet. Akşam antrenmanından çıkmış gelmişsin. Hocam Heyecan devam yapıyorum. Evet, devam ediyorum. Adnan hocam, baştan alayım. Sen de geldin, yayına katıldın. Süper Kupa finalinin oynanmamasının fitilini Riyad'daki olaylar başlattı. Neydi Riyad'daki olaylar? Özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü ve başkanı olmak üzere başta ciddi anlamda itiraz ettiler. Atatürk temalı tişörtler, yurtta sulh, cihanda sulh pankartlarının açılmasına izin verilmemesi, işte tişörtlerle çıkılmasına izin verilmemesi, herhangi bir Atatürk'ü anımsatan figürle sahaya çıkılmaması, işte 100. yıl formalarının daki Atatürk temalarının olmasını istenmemesi gibi bir sürü bahanelerle hem Fenerbahçe Spor Kulübü hem Galatasaray Spor Kulübü ortak bir karar aldı diyorum. İyi niyetli söylüyorum bunu. Fakat şunu gözlemliyoruz. O gece Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakın kaynaklar veya kişiler diyeyim tüm sosyal medya hesaplarında yurtta sulh, cihanda sulh pankartının açılmasına izin vermediler. Atatürk temalı tişörtlerin giyilmesine izin vermediler gibi bir sürü tweetler atarak Türk toplumunu, Türk insanını yine Mustafa Kemal Atatürk paşamız üzerinden yine yönlendirmeye çalıştılar. Ama bizler Türk akıllı ve sağduyulu Türk halkı olarak bunların yine içerisinde farklı düşüncelerin olduğunu sezdik, anladık zaten. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Riyad'daki finalin bu gerekçelerden dolayı oynanmasını istemedi ve sahaya çıkmak istemedi. Galatasaray Spor Kulübü de buna ayak uydurdu diyorum. Fakat gelelim Urfa'ya hocam. Urfa'ya geldik. Yalnız Ma- Barış Hocam, burada ben bir antiparantez belirtmek istiyorum. Yani Buyur hocam. yani Riyad'daki olayların sorumlusu niye Galatasaray olsun ki? Yani Galatasaray'ın öyle bir yetkisi mi var da yani Hocam. Galatasaray'a bağlansın bu olayın? Hocam ben iyi niyetli konuşuyorum. Ben şu an iyi niyetli konuşmak istiyorum. Yani olayı tek tarafa yıkmamak adına Fenerbahçeli taraftarların bu yayını izlerken tek taraflı konuştuğumuzu düşünmelerini istememem adına ben biliyorum bu konunun öyle olmadığını. Fakat iyi niyetli düşünmek istiyorum ve iyi niyetli şu an yayını başlatıyor. Konuşuyorum bu konuyu yani. Diyorum ki bu işin önce Fenerbahçe Spor Kulübü başta olmak üzere başkanı ve arkasından da Galatasaray Spor Kulübü de buna ayak uyduraraktan finalin Riyad'da oynanmasına engel oldular. Gerekçe neydi? Atatürk, değil mi? Öyle değil mi hocam? Hepimiz öyle bir yani yurtta sulh, cihanda sulh pankartları açılmadı. Bu pankartlar içeri alınmadı diye Atatürk posterlerinin içeriye alınmadığını, işte Atatürk tişörtüyle 100. yıl tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istediklerini fakat buna izin verilmediğini, 100. yıl formalarıyla maçı oynamak istediklerini fakat buna izin verilmediğini, taraftarların üzerlerinde Atatürk temalı hiçbir şeyin tişörtlerinin artık ne giyiyorlarsa artık Atatürk'le ilgili bunlara izin verilmediğini bahane göstererek finalin oynanmasını engellediler. Doğru mu hocam? Evet. Tamam. Tamam. Gerekçe buydu. Peki maçtan sonra Riyad'dan sonra Türkiye'ye geliyorsun. Ya akla hayale gelmeyecek bahanelerle çıkıyorsun. İki ayrı demecin var. Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın iki ayrı demeci var. Bir tanesi diyor ki Urfa stadında yıllardır top oynanmıyor. Allah bilir temel atma parasını da bizden isterler diye Riyad'dan sonra Urfa açıklandıktan sonra topluma bunu pompalıyor. Bunu söylüyor. Akabinde hocam çok özür dilerim. Akabinde daha sonra geliyor. Diyor ki Riyad'da oynanmayan kupanın Urfa'da oynanmasını biz önerdik diyor.
Urfa'da basın açıklamasında ki Urfa'ya ve Urfalı halkına şirin görünmek için. Madem Atatürk temalı, yani Atatürk temasıyla ilgili hiçbir şeye izin verilmedi ve maçın oynanmasını istemediniz Riyad'da. Urfa'ya gelseydin de Galatasaray Spor Kulübü gibi, futbolcuları gibi pankartını açsaydın, ısınmaya çıktığında Atatürk'ün resminin olduğu tişörtlerle ısınmaya çıksaydın da 100. yıl formanı giyseydin de maçına çıksaydın olmaz mıydı? Niye yapmadın? U19 takımınıza, genç takımınıza o gençleri de kullanaraktan, onları da suistimal ederekten, bunun içine ailelerini de katıyorum ben. Neden yapmadınız? Size kim engel oldu? Size kim engel oldu da siz Riyad'daki gösterdiğiniz bahaneyi Urfa'da gerçekleştiremediniz? Atatürk'ü kullanmayın kardeşim. Her önüne gelen bu memlekette Atatürk'ü kullanıyor. Ya bırakın artık ya. Bırakın da adam rahat rahat yerinde uyusun artık. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tek lideridir. Kesinlikle buradan taviz yoktur. Evet. Ama her olayda da Atatürk'ü kullanamazsınız kardeşim. Ya böyle bir mantık var mı ya? Size Urfa'da kim engel oldu? Madem öyleydi. Urfa'daki bahanen oydu. Buyur Adnan hocam. Şimdi tamam, güzel giriş yaptın. Ama daha Arabistan'a gitmeden önce daha olaylar var. Yani protokol imzaladı bu takımlar. Federasyon. Hocam çok geriye gitmiyorum ben. Sen anlat ama hani ben verilere girmeyeyim diyorum yani. Evet. Bunlar protokol imzaladı. Orada neyle çıkılacağını, ne yapılacağını hep zaten protokol yapılmış. Tamam, Tabii. zaten Suudi Arabistan Devleti'nin laiklikle zaten sorunu var. Yani o Atatürk'ü görmesi laikliğe karşı olduğu zaten onun yani. O Evet. şeriatla yönetiliyor. Atatürk'ün resmi demek zaten şeriata karşı. Onlar o siyasi olaya sokuyorlar. Ama burada yani mağduru oynamalarına gerek yok. Ali Koç her şeyi biliyor. Neyse, Evet. geldik Türkiye'ye. Urfa'yı da kendiler zaten söylemiş. Nisan'da oynansın, Urfa'da oynansın diye kendiler teklif etmiş zaten. Ali Koç açıklamalarını okuyoruz, görüyoruz zaten. Galatasaray burada her şeye uyan bir takım ama suç Galatasaray'ı nedense. Ya ben de Hocam- onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, Yani ben Riyad'da, Hocam- anlıyorum yani. Riyad'daki Hocam olaydan diyor ki- Galatasaray niye suçlu oluyor veya Urfa'daki olaydan Galatasaray niye suçlu oluyor yani? Ha, Galatasaray'a niye mal ediliyor bu? Ben bunu Yani çözemiyorum zaten. Hocam diyor ki bir de bak göz göre göre diyor ki Urfa stadında yıllardır top oynanmıyor diyor. Halbuki Urfa Spor orada maçını yapıyor, çıkıyor, maçlarını hepsi her şeyini oynuyor yani. Barış Sonra Hocam, üstüne diyor ki pardon hocam bir virgül lütfen. Üstüne de diyor ki Allah bilir diyor. Temel atma parasını da bizden isterler diyor. Ya daha stat yeni yapılacak diyor. Haberi yok stat'tan yani. Yani olur gibi yani inanılır gibi değil. Yani akıl tutulması diye buna denir yani. Ya fanatik Fenerbahçe taraftarını kandırabilirsin ama fanatikleri bir kenarda tutuyorum. Yani gözü hani artık hiçbir şeyi görmeyen aşırı fanatik olanları bir kenarda tutuyorum. Diğerleri ve diğer tüm futbol paydaşları şu anda akıl tutulması yaşıyor biliyor musunuz? Kendisiyle beraber yani. evet. Barış Hocam, şimdi biz Urfa Stadyumuna gittik. Gerekli görüşmeleri yaptık. Gerekli incelemeleri yaptık. Yani daha önce de benim görev yaptığım dönemde olsun Urfa Stadyumunda kaç defa maçta görev aldım. Maç saha içerisinde görevlendim. Tribünde görevlendik. Yani her tarafını biliyorum ben stadyumun ve dış çevresini de biliyorum. Ve bu Süper Kupa'dan önce de hemen 2-3 gün öncesinde de gittik. Gerekli incelemeleri yaptık. Hiçbir alakası yok. Hiçbir yani oynanmaması gerektiren hiçbir sebep yok yani. Evet. Alakası bile yok ya.
Yani oradaki görevli veya işte sorumlu kişilerle, stat sorumlularıyla da görüştük. Adamlar diyor ne alaka diyor ya. Ne alaka diyor ya. Ve televizyonda izlediniz, gördünüz yani stadın ne kadar güzel maç oynamaya elverişli olduğunu falan Çok gördünüz güzeldi. yani. Stat çok güzel. Ya Stat çok güzel. işte diyorum ya o bölgenin Çok en güzel. güzel statlarından bir tanesi yani Urfa stadı. Evet. Ya onu bahane edip kendi kendine şey yaratmasın yani. Hocam çok özür diliyorum. Siz devam edin. Çok kısa geliyorum ben. Erberk kardeşim hayırlı akşamlar, iyi yayınlar abiler demiş. Erbicim cansın, var ol, sağ ol. Ben de, biz de Spor Türk Dijital ailesi olarak sana ve ailene hayırlı ve güzel bir bayram diliyorum. Yeğenimin gözlerinden öpüyorum. Çok sağ ol yayınınıza katıldığın için. Hocam siz devam edin, ben hemen çok kısa geliyorum. Siz konuşun, devam edin yani. Siz yayını akışı devam ettirin. Erbek kardeşimize bu arada biz de teşekkür ediyoruz. Evet Adnan Biz de hocam buyurun. teşekkür ederim. Şimdi burada Ali Koç işte Urfa Stadı'nın temelinde bizden Ali Koç'un futbolun ne kadar içinde olup olmadığını gösteriyor bu zaten bu konuşmaları. Evet aynen öyle. Yani futbolun hiç içinde olmadığını, futbolun yani Urfa Stadı'nın olup olmadığından haberi yok. Evet. Yani Ali Koç bırakmış yani spor adamı değil zaten siyasetle uğraşıyor. Artık ben ya zaten Ali Koç'un tüm konuşmalarını hep siyasi görüyorum zaten. Hep siyaset. Yani Ama futbolla ilgisi yok. Adnan hocam şimdi yani futbola, spora siyaset bulaştırılmaması Bulaşmaması gerekiyor. lazım. Yani Tabii olmaz ama yani. Böyle şey olmaz yani. ama Yani bulaştırıyorlar işte. insanları şey hale getirmenin bir mantığı yok yani. Neticede Ya evet. şimdi tamam U19 takımını gönderdi o çocukları. Şimdi vay efendim Galatasaray yine suçlandı bu olaydan. Vay efendim Galatasaray niye oynamış? Niye topu taca çıkmamış? Niye Galatasaray'da terk etmemiş? Arkadaş Galatasaray niye prim versin Ali Koç'a? Karşısında 5 yaşındaki takım da çıksa Galatasaray oynayacak o maçı. Öyle şey yok. Ali Koç'un yani protestonu biz desteklemiyor ki Galatasaray zaten. Evet. Hocam Yani burada bu konuyla ilgili Okan Buruk'a sorular soruldu. Okan Buruk da Evet. dedi ki biz Evet. dedi normalde reaksiyon göstermeyecektik. Biz yani normal reaksiyon göstermeyecektik. Fakat baktık ki hani biz kendi sahamızda topu döndürecektik falan. Hani onların hani top durduktan sonra onların maçtan çekilmesini bekleyecektik gibisinden bir açıklama yaptı. Fakat baktık ki yani rakip sahada yani bize karşı pres var, topa hamleler var, müdahaleler var. Tabii bunun neticesinde de biz de reaksiyonumuzu gösterdik. Reaksiyondan sonra da gol geldi. Golden sonra da sahadan çekildiler gibi bir söz var. Şimdi yine bu sefer bak ya o kadar bir ortada kirli bir şey var ki şu söyleniyor. Yani bu olay Galatasaray'ın üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Evet. Ya inanılır gibi değil ya. Şu söyleniyor. Deniliyor ki Galatasaraylı futbolcular oyunu durdurabilirlerdi. Oyunu oynamayabilirlerdi. İşte topu rakibe bırakırlardı falan deniliyor. Yani maçın durması. Ya kardeşim reaksiyonu gösteren senin takımın, gençlerin yani. Onlar hiçbir şeye müdahale etmese, kaleci topa da yapmasa atsın Galatasaray. 1 atsın, 2 atsın, 3 atsın. Neyse artık yani. Galatasaray bakacak karşısında reaksiyon gösteren bir takım yok. Onlar da eşek değil ya affedersiniz yani. Ne yapacaktı? Devam etmeyeceklerdi oyuna yani. Yani Hocam reaksiyon... Ali Koç'a niye prim versin Galatasaray? Ali Koç'a niye prim vereceğiz? Ali Hocam, Koç zaten biz kesinlikle doğru söylüyorsun. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ama ben bugün kamuoyunda konuşulan şeyleri söylüyorum. İşte kamuoyu Bu konuda Galatasaray'ı suçluyor. Bu konuda Galatasaray'ın uzaktan yakından herhangi hiçbir hani suç atma olayı da olmuş olsa böyle bir durum söz konusu değil. Olamaz. Neticede oraya gitmeyen, oraya takımını götürmeyen U19 genç takımıyla sahaya çıkma kararı alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetimidir. Fenerbahçeli birçok taraftar buna karşı çıkmasına rağmen. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü
olağanüstü genel kurulda toplanan 20.000 tane kongreyle ibaret değildir. Tabii canım. Orada- 30 milyon taraftarımız var diyorlar. 30 milyon taraftarımız var diyorsunuz. Madem sadece orada 20.000 taraftarın vermiş olduğu kararla Fenerbahçe Spor Kulübü yönetilemez. O gelen 20'nin de tamamı evet demedi ki zaten. Tabii. Aynen. Tabii. Hocam arkasından Ali Koç çıkıyor diyor ki 2011'de oynanmayan Beşiktaş Fenerbahçe Süper Kupa finalini Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la konuştum ve Urfa'ya borcumuz var. Urfalı'ya bizim bir final borcumuz var dedim ve bu 2011 Süper Kupa finalinin Urfa'da oynanmasını kararlaştırdık. Oynayacağız. Öyle ya da böyle bu final oynanacak ve Urfa'da oynanmasını istiyoruz diye bir demeç verdi. Tabi TFF ayağı o bu falan filan oralara girmiyorum. Ya sayın diyeceğim. Sayın Ali Koç, siz bu kararları tek başınıza veremezsiniz. Yani bunun TFF'si var, karar mekanizması var, bilmem nesi var. Kaldı ki şu olaydan sonra birçok Urfalı size Fenerbahçe Spor Kulübü'ne özellikle ciddi anlamda tepkiler gösterecektir. Bundan sonraki bakın bundan sonra hani olur ya Urfa çıkar bir Süper Lig'e bir şey olur ne bileyim orada başka bir şey falan Fenerbahçe yine bir gün ayağı oraya düşerse Urfa şehri ve Urfa insanı bu yaptığınızı asla ve asla unutmayacak. Bence de unutmamalı zaten. Unutmamalı da. Ayrıca Urfa Stadı da futbol oynamaya elverişli değildir de yani. Hocam olamaz. Yani böyle bir şey olamaz. Bak ben arkasından yine birkaç konuya daha değineceğim. Hemen şöyle. Şimdi diyor ki Galatasaray şampiyon yapmak Fenerbahçe şampiyon yapmak istenmiyor. İşte önümüze bir sürü engeller konuluyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben şimdi size sayıyorum hocam ve izleyicilerimiz. 2006'da Denizli'de Apya o golü atsaydı şampiyondunuz. Ali Samiyen'de Volkan elinden topu kaçırıp Nonda boş kaleye atmasa şampiyondunuz. 2010'da sizi şampiyon yapmak için uydurdukları playoff süper finalde Alex'i yedek oturtmayıp da kendi sahanda Galatasaray'ı yensen yine şampiyondun. 2016'da küme düşen Erciyesspor'a puan kaybetmesen yine şampiyondun. Covid sezonunda kendi sahanda Sivas'ı yensen yine şampiyondun. Geçen sene 2 Galatasaray maçında 3-0 yenilmesen yine şampiyondun. Bütün bunlarda sizi şampiyon yapmak istemeyen kimdir? Ali Koç bunu açıkla. Ya artık sizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Bunu da açıklayın. Bütün bu saydığım tarihler 2006'dan beri kendisinin söylediği tarihten beri ben saydım. Tekrar sayayım istiyorsanız. 2006'da Denizli'de Apya'nın golü atsaydı. Ali Samiyen'de Volkan elinden topu kaçırmasa yani Nonda'ya boş kaleye atmasa şampiyonlardı. 2010'da son hafta Trabzon'u evinde yensen bak 2010'da son hafta Trabzon'u evinde yensen yine şampiyondun. 2012 yılında sizi şampiyon yapmak için uydurdukları playoff süper finalde Alex'i yedek oturtmayıp kendi sahanda Galatasaray'ı yensen yine şampiyondun. 2016'da küme düşen Erciyesspor'a puan kaybetmesen şampiyondun. Covid sezonunda kendi sahanda Sivas'ı yensen yine şampiyondun. Geçen sene 2 Galatasaray maçında da 3-0 yenilmesen yine şampiyondun. Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan tek ve yegane güç sensin. Buyur Mutlu Hocam. Evet. Yani
Söylenecek her şeyi burada yeterince siz anlattınız zaten. Yani bu Ali Koç'la ilgili fazla şeylere de girmek istemiyorum artık. Yeter yani. Hocam insanlar gündem o. bıktı artık. İnsanlar bıktı. Gündem o. Şöyle söyleyeyim Barış Hocam. Yani bir kulüp başkanı takımını anca bu kadar e, rezil demek istemiyorum ama rezil eder, ayaklara düşürür. Yani ancak bu kadar olabilir yani. Yani Sırf kendi takımını değil, Türk futbolunu. ya tabii ki bunun Tabii, yanı sıra kendi yani takımıyla birlikte diğer yani Evet. kulüpleri de yani aynı şekilde ya Evet. futbol artık dinlemek, izlemek istemez hale geldik yani. Bu hale geldik yani. Ya Hocam. hayır, ya neyin peşindesin ya? Neyin peşindesin kardeşim ya? Nedir derdin nedir senin ya? İyice ülkeyi şeye soktun ya. kaosa oluyoruz sürüklüyorlar. Evet. Vallahi Hocam billahi. çıkıyor Hasan Arat'la 2011 Süper Kupa finalini Urfa'da oynamak için görüştüm diyor. Arkasından Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından hemen hop karşılık geliyor. Evet deniliyor. Ya siz Kardeş takım. hani bir tek Fenerbahçe'ydi ve diğer spor kulüpleriydi. Evet. Ne oldu? Şimdi- Fenerbahçe'ye karşı diğer bütün süper lig takımlarıydı. Ne oldu birden? Şimdi onunla ilgili zaten bir şey var. Şu an federasyon başkanlığı istifaya davet etmeleriyle ilgili yani görevden alınmasıyla ilgili imza toplanmış. Bu imza Evet. içerisinde takımları kulüp sayacağım ben yani. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbul, Adana Demirspor, Samsun, Pendik, Antalya, Sivas. Şimdi buradaki takımların hepsi imza vermiş. İmza vermeyen de sözde tek Galatasaray deniyordu. Onlara Yok hocam öyle bir Dokuz şey. takım Ben var. devam Dokuz ediyorum, takım devam var ediyorum. imza Evet. veren. Devam et Mutlu hocam. Devam et Mutlu Evet. hocam. Kamuoyu bu konuda aydınlansın hocam. Biz bunları dile getirdikçe kamuoyu özellikle fanatik olmayan Fenerbahçe taraftarları bu konuları daha iyi anlamaları gerekiyor. Evet. İmza vermeyen diğer kulüpler de Galatasaray, Trabzonspor, Kayseri, Hatay, Ankaragücü, Başakşehir. Şu an ilk etapta benim bildiğim bunlar 6 takım. Konya evet. Başakşehir, Konya, Başakşehir'i söyledim. Alanya, Evet. Alanya Spor. evet. Antalya'da yok. Antalya orada. verdi, yok. Antalya pardon Antalya verdi. verdi. Pardon. Alanya yok. Doğru. Alanya yok yok. orada. Evet. 7 oldu. Yani Rize vermedi. Rize'de mi vermedi? Evet, Rize olabilir. de vermedi. Evet. Evet. Yani Listede Rize de yok yani. İmza veren listede. Şenol isimli izleyicimiz sağ olsun teşekkür ediyoruz yayınımıza katılmış. Mesajı var. Diyor ki Fenerbahçe hükmen yenilir ama hükmedene yenilmez. Valla bu düşünce ve mantık işte Fenerbahçe'yi kaosa sürükleyen mantık diye düşünüyorum. Ya spor sahanın içinde kalmalı. Eğer haklı olduğunu, sana hükmedildiğini düşünüyorsan ki sen Fenerbahçe Spor Kulübüsün, mihenk taşısın sporda. Türk sporunun mihenk taşısı sensin. Ve TFF ile baş etmesini bileceksin. Sporu saha dışına taşımayacaksın. Sahanın içinde olacaksın. Sana hükmetmeye çalışana saha dışında gereken cevap vereceksin. Hatta ve hatta sahada mücadeleni her ne kadar bizi şampiyon yapmayacaklar mottosuyla, düşüncesiyle hareket edilse de sen devam edeceksin. Bak dünkü yayınımızda ne konuştuk? Avrupa'da kol kırılır, yen içinde kalır dedik. Doğru mu? Avrupa'da herhangi bir spor kulübü bu şekilde hareket etmez zaten. Eğer bir problemi, bir sorunu varsa saha dışında çözer. Ne olursa olsun taraftarına, seyircisine sahada kalarak mücadelesini gösterir. Bak Avrupa'ya da rezil olduk bu konuda. Gerçekten rezil olduk. Manşetler, başlıklar, bilmem neler. Dalga geçiyor adamlar ya resmen. Adamlar resmen dalga geçiyor yani. Barış Hocam Bu şimdi mücadele bu mu? evet. Ben böyle mücadeleyi kabul etmiyorum. Bak Fenerbahçe taraftarı hocam çok özür diliyorum. Fenerbahçe taraftarı olmasam da Fenerbahçesiz bir lig
asla ve asla düşünmüyorum. Düşünmek de istemiyorum. Olamaz da, olmamalı da zaten. Ama eğer hükmedildiğini düşünüyorsanız futbol, spor saha içinde kalmalı. Saha dışına çıkmamalı. Buyur Mutlu hocam. Hocam pardon Mutlucuğum. Şimdi burada Tamam, buyurun. yine ben Galatasaray'a getireceğim. Yani Galatasaray ne yapsın bu olaylarda? Yani hep tüm maçları Galatasaray'a mı veriyor? Galatasaray'ın da ne maçları doğrandı, ne aleyhine penaltılar verildi. Yani şimdi ben anlamadım. Tüm suçlu Galatasaray oluyor böyle. Ya kardeşim bu ülkede 2 tane Fenerbahçe yöneticisi geldi, federasyon başkanlığı yaptı. Nihat Özdemir. Galatasaray'ın hiç ağzından bir laf çıktı mı Galatasaray camiasının? Fenerbahçeli yönetici federasyon başkanı oldu. Mehmet Ali Aydınlar'ın ağzından duyduk işte biz. Ne dedi? Fenerbahçe'yi ben dedi şampiyon yapmak için playoff'u getirdik dedi. Daha ne yapayım? Aynen. Dedi. Aynen. Ya, bunu eğer Galatasaray'ın lehine bir cümle olsaydı Fenerbahçe bunu nasıl kullanırdı? Düşün yani. Ve bugün TFF başkanlığıyla ilgili birçok kulübün ortak bir isimde karar almaya çalıştığını ile ilgili bir haber aldım ve TFF başkanlığına gösterilecek ismi birazdan yayın içerisinde sizlere getireceğim. Bu konuyla ilgili de haberim var. Evet. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bir de beğeni alalım lütfen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Şenol kardeşimiz Galatasaray'ı Trabzonlular koruyor siyasetten diyor. Yok öyle bir şey. Şimdi, Öyle bir şey. ya, Öyle bir şey. Bilmiyorum Şenol yani. kardeş- Kimse kimseyi Katılamıyorum. koruyamaz. Siyaset zaten bulaşmasın, futbola, spora siyaset bulaştırılmasın istemiyoruz. Hiç kimse istemiyor. Şimdi Şenol kardeşimizin katılımından dolayı, yorumlarından dolayı öncelikle kendisine çok teşekkür Tabii ediyorum. tabii. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bir önceki yorumuna ben bir açıklama yapmak istiyorum. Hükmen yenilir ama hükmeden yenilmez diye. Şimdi Buyur Şenol hocam. kardeşim, şöyle bir şey var. Daha birkaç yıl öncesine kadar Galatasaray Federasyonu istifaya davet ettiğinde 18 takımın bulunduğu ligde 17 takım Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı önderliğinde 17 kulüp ya olabilir. Hakemler de hata yapabilir. Onlar Trabzon'da bu insan- 17 takımı içindeydi. Tabii Trabzon'da Heh, 17 takımın evet. içerisinde. Evet. Yani hakemler de insandır. Bunlar da hata yapabilir dendiğinde Galatasaray'ın istifa istediğinde federasyon başkanlığı istifaya istediğinde tek başına bırakan siz değil misiniz? Evet. Siz değil misiniz ya? Söyleyin ya. Tamam hükmedene yenilmez de kardeşim şimdi ne oldu? Ne değişti yani? Şimdi 10 tane takım istifa etsin istemiş. 9 tane takım istifa etmesin diye imza vermemiş. Vermedi. Ya kendinize göre koyuyorsunuz yani. Kural Şimdi koyuyorsunuz. bu böyle bitmez. Şimdi bu federasyonu Fener istemiyor bir şey. Gelecek federasyonu bu sefer Trabzon istemeyecek, Galatasaray istemiyor. Öbürü gelecek, öbürü istemiyor. Böyle olmaz arkadaş. Bu kime göre ayarlayacağız? Kime göre, neye göre derler ya. Kime Evet. göre ayarlanacak bu? Hocam bir de kaldı ki belediye başkanlığı seçimlerinden sonra daha fazla atraksiyon aldı Fenerbahçe Spor Kulübü. Yani orayı beklediler. Siyaset dediği için söylüyorum Şenol arkadaşımıza veya bizden küçük bilemiyorum büyük arkadaş diyeyim artık. Arkadaşımıza diyorum ki Fenerbahçe Spor Kulübü hamlesini belediye başkanlığı seçimlerinden sonra daha fazla yapar hale geldi. Eğer belediye başkanlığında zayıflamış bir hükümeti görmemiş olsaydı bence bu kadar daha fazla ya bu kadar rahat olamazdı yani. Hani siyaset dediğin için diyorum yani. Ya Barış Hocam ben şunu söyleyeyim. Yani- spor özellikle de futbol ya siyaset üstü bir Tabii canım. kuruluştur ya. Siyaset üstü bir kuruluştur. Lütfen rica ediyoruz. Ali Koç da dahil, Dursun Özbek de dahil, diğer kulüp başkanları da dahil. Lütfen siyaseti spora bulaştırmayın. Futbola bulaştırmayın. Rica ediyoruz. Uzak dursunlar. Siyaset futboldan uzak dursun. Evet. Siyasi kimliklerini çıkarsınlar gelsinler maça geleceklerse. Lütfen rica ediyoruz.
Galatasaray Başkanı 2 hafta önce federasyon başkanı istifa etsin dedi. Şimdi kıvırıyor. Bunlar 200'lü diyor. Yani Ali Koç da her ay veriyor. Ali Koç da yani bir önceki ay başka bir şey diyor, şimdi başka bir şey diyor. Biz bu 200'lü demiyoruz buna da yani. Bu oluyor çünkü Galatasaray şu anda aldığı tüm reaksiyonlar Ali Koç'a karşı alıyor. Bak, tabii. Şu an alınan bütün reaksiyonlar Ali Evet. Koç'a karşı. Fenerbahçe camiasına göre değil asla. Sadece Ali Koç, çünkü Erdem Timur hakkında, Galatasaray camiası hakkında yenilir yutulur gibi laf etmiyor Ali Koç. Evet. Galatasaray Maalesef. ne olursa olsun siyah dese Ali Koç, Galatasaray beyaz diyecek. Mecbur diyecek. Çünkü Ali Koç o kadar ağır ithamlarda bulundu ki Galatasaray camiasına. Erdem Timur'u tehdit etti. Sokağa çıkarmam seni diyor. Şimdi bunları Maalesef. niye tartışmıyor bu Fenerbahçeli arkadaşlar? Bunu benim Galatasaraylı bir yöneticim bunu desin, Fenerbahçeli'yi tehdit etsin, en büyük karşısında ben çıkarım. Yanlış yapıyorsun hoca derim. Öyle şey olmaz. Hocam bir de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gerekçeli isyanlarının içerisinde maç erteleme ile ilgili çıkışları vardı. Şimdi ben buradan sizlere Galatasaray Spor Kulübü'nün Mart ve Nisan'da Avrupa'da maç oynanırken maçları ertelenmiş mi ertelenmemiş mi? Biraz da ona değineceğim. 99-2000 sezonu 1 Nisan'da Galatasaray Erzurum deplasmanına gidiyor. 6 Nisan Leeds United ile oynuyor. 9 Nisan'da Gençler Birliği, 14 Nisan Beşiktaş, 20 Nisan'da Leeds deplasmanına gidiyor. Ertelenme var mı yok mu? Aynı sezon 12 Mayıs Altay deplasmanına gidiyor. 17 Mayıs'ta kupa finaline çıkıyor, dönüyor. 21 Mayıs'ta İstanbul Spor ile oynuyor. 2000-2001 sezonu 31 Mart'ta Galatasaray Beşiktaş ile karşılaşıyor. 3 Nisan'da Real Madrid ile oynuyor. 8 Nisan'da Yozgat deplasmanına gidiyor. 11 Nisan'da İstanbul Spor deplasmanına gidiyor. 14 Nisan'da Antalya ile oynuyor. 18 Nisan'da Real Madrid deplasmanına gidiyor tekrardan. Oradan dönüyor. 22 Nisan'da Rize deplasmanına gidiyor. Ertelenen maçı var mı? Hayır. Değil mi? 2012-2013 sezonu 30 Mart'ta Başakşehir maçının ardından 3 Nisan'da notlarım var bu arada. Hani ezber değil de notlar, bugün not aldım bunları. Araştırdım. Şu an ekrandan sizlere okuyorum bunu. Yani bazılarını ezbere biliyorum. Bazılarını da araştırdım. Şu anda ekrandan okuyorum. 2012-13 sezonu 30 Mart'ta Başakşehir maçının ardından 3 Nisan'da Real Madrid deplasmanına gidiyor, dönüyor. 6 Nisan'da Mersin İtman Yurdu ile oynuyor. Ardından 9 Nisan'da tekrar Real Madrid ile oynuyor. Ertelenen maç var mı? Hayır. 2013-14 sezonu 22 Şubat'ta Galatasaray Beşiktaş ile oynuyor. 26 Şubat'ta Chelsea ile oynuyor. Tarihleri iyi dinleyin ha. Tarihleri iyi dinleyin. 3 güne, 14 3 güne bir. Evet. 3 güne bir. Kısacası. 14 Mart'ta Karabük deplasmanı. 18 Mart'ta İngiltere'ye Chelsea deplasmanına gidiyor. Ertelenmiş maç var mı? Hayır. 21-22 sezonu Galatasaray 5 Mart'ta Konya deplasmanına gidiyor. 10 Mart Barcelona deplasmanı. Bak bir de saydığımız takımların hepsi kritik takımlar. Hepsi büyük, Avrupa'daki büyük takımlar. Yani şu an Konferans Ligi'nde oynanan takımlar değil yani ha. Değil. Avrupa'nın şu anda bir numaralı takımları yani. A klasman takımları. A klasman takımları. 21-22 sezonu Galatasaray 5 Mart'ta Konya deplasmanına gidiyor. 10 Mart Barcelona deplasmanı. 14 Mart geliyor Beşiktaş ile oynuyor. Bak yine A klasman diyeceğimiz bir kulüple oynuyor tekrardan. Derbi. 17 derbi oynuyor. 17 Mart Derbi.
Geliyor Beşiktaş 17 Mart'ta yine Barcelona maçına çıkıyor. Beşiktaş maçından sonra. 20 Mart'ta Antep deplasmanına gidiyor. Ertelenmiş mi? Hocam çok iyiydi. çok iyi. Ertelenen maç var mı? Hayır. 23-24 sezonu Galatasaray Bayern deplasmanına gidiyor. Bu sezon. Bu sezon evet. Dönüyor uçakla Adana'ya geliyor. Adana'da otobüsle Mersin'e gidiyor ve Hatay'a mağlup oluyor. Sezonun ilk mağlubiyetini alıyor. Ve tek İlk ve tek. Bu sezon ilk ve tek mağlubiyeti. Ertelenen maç var mı? Yok. Yok. Bir saniye. Buyurun. Buyurun hocam, virgül değil, ben noktayı koyuyorum. Buyur Adnan hocam. Söz sende. Galatasaray o en önemli maçı kaybetti. Hiç sesi çıktı mı? Niye Hocam, ertelenmedi? Neden ertelemedi? Sesi Yaygara yapan Galatasaray tarafı değil. Fenerbahçe. Galatasaray yapmadı. Evet. Yani şimdi Hocam, ben hepsini tane tane yıl yıl okudum. evet. İzlemeyen izleyicilerimiz varsa şu an 40. dakikadan itibaren videomuzu izlesin. Kimin maçları ertelenmiş, kimin maçları ertelenmemiş, bunlara baksın. Hani hep Galatasaray tarafı kullanıyor. İşte Avrupa'da maça çıkacakken şöyle oluyor, böyle oluyor deniliyor ya. Tarih okudum ve A klasman Avrupa'da takımlarla yaptığı maçlar öncesi ve sonrası 3 güne bir nasıl maç yaptığını, maç temposu, maç takviminin olduğunu okudum. İzleyicilerimiz de buradan izlesin ve anlasın olayı. Buyur Adnan hocam. Şimdi şöyle tabii bu saydığın dönemler tabii iyi hatırlayanlar vardır. Galatasaray hep başarmış bu saydığın maçlarda da. Hep puanlar toplamış. Hatta UEFA kupasını almış. Süper kupayı almış Real Madrid'i yenerek. Bunlar hep başarı var bu dediğin maçta tarihlerin arasında. Yani Avrupa'da takımlar, biz niye Avrupa'ya gidince hep takımlarımız dökülüp geliyor? Avrupalar 3 güne bir zaten oynuyor adamlar yani. Biz hep yıllardan Hocam beri ne adamlar Tabii. adamların hiç Biz- maç ertelenme gibi bir Makine kültürü yok gibiler. ya. Makina gibiler kardeşim. Hocam Biz- rakibimiz Olympiakos dedi. Evet. Olympiakos bir haftada Evet oynuyor maçlarını. maçlarını oynuyor. Oynamadığı bir tane maç yok. Ya bir de Evet. çıkıyor yöneticisinden, başkanla demeç veriyorsun ya. Ya sen kendi taraftarına veya futbol severlere basın açıklaması yapıyorsun. Alenen yalan söylüyorsun. Rakiplerimizin hiçbirisi maç yapmıyor diyorsun. Ya hocam aslında o da vardı. Çizelgeyi elimdeydi. Yayına yetiştiremedim. Hocam hepsi maçlarını oynamış ve oynuyor. Oynuyor. En son maçı da 5-1 mi ne yendi deplasmanda Olympiakos. Aynen öyle. Yani Maçını oynamayan hiçbir rakipleri yok hocam. yok. Boşuna ne derler? Naval okumasın mı derler. Şimdi Yani Şimdi hocam Ali Koç'un açıklamalarında suçlamalar yani Ali Koç yaptığı beyanlarda hiçbirinde Galatasaray'la bir ilgisi yok yani konunun. Ben bunu Hocam, anlamakla güçlük çekiyorum. ne dediğini de bilmiyor artık. Yani Ya. freni patlamış kamyon gibi kontrolden çıkmış gidiyor hocam. Avrupa Bak, maçı ertelenmiyorsa Galatasaray'ın suçu ne? Bunu Bak, anlamıyorum. belediye seçimlerinden sonra baktı iş biraz gevşemeye girdi. Hani siyasi anlamda bir hegemonya yavaş yavaş gerilemeye başladı. Diyor ki işte yönetimden bazı arkadaşlar, ısrarcılar benim tekrardan başkan adayı olmamı istiyorlar diyor. Bak. O zaman Ya halkını bir kandırıyor, dedi, camiasını kandırıyor o zaman. hocam herkesi kandırıyor ya. Heh. Söylediklerinin Tekrar hepsi kandırıyor. koskoca yalan yani. Yalan. Evet. Söylediklerinin hepsinin koskoca bir yalan yani. Ya bu kadar olamaz yani. Ben hayretler içerisindeyim. Buyur hocam. Şimdi deminki saydıklarınızın Galatasaray maçlarıyla ilgili saydıklarınızın
Hepsini Galatasaray oynamış ve belirli bir başarı elde etmiş. Hiçbir Evet. mazeretin arkasına sığınmış mı? Hiçbir mazereti Asla. olmuş mu yani? Hocam, Oynadı, çatır çatır hocam oynadı. Galatasaray kültüründe Avrupa'da oynamak var zaten. Evet. Ve takımlar sezon öncesi kadrolarını buna göre yapıyorlar. Sen gittin 37-38 yaşındaki Bonucci'yi ve sakat olduğunu bile bile yaptığın demeç de şu: konferans ligi ve takvimimiz, lig takvimimiz, kupa takvimimiz işte yoğun dedin. Evet. Gittin Bonucci'ye bir dünya para verdin. Bir dünya para verdin. Şu an aklımda değil ne kadar bonservis veya ne kadar para verdikleri falan. Ama ciddi hatır sayılır bir paralarla getirdin. Yaptığın açıklamada şu anki yaptıkların tamamen tezat. Madem bunları yapacaktın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün parasını niye çarçur ediyorsun? Madem bu yapılanmaya, ya bu böyle planların vardı, böyle düşüncelerin vardı, neden Bonucci'ye o kadar para verdin? Neden Çağlar'a o kadar para verdin? Neden o zaman transferler yaptın ki sen? Kadronu güçlendirdin. Futbolu çok iyi biliyor. Çıksaydın bütün maçlara U19 genç takımıyla o zaman. Evet, Ya. çıksaydın. Evet. Ya ben onu beşi bilmem hocam. Maç sahada oynanır. Maç orada konuşmayla, masa başındaki alavere dalaverelerle maç oynanmaz. Çıkarsın adam gibi sahaya, sahada oynarsın, kazanırsın veya kaybedersin. Olay bundan ibarettir yani. Evet. Hocam, aklı selim, futbol severler, taraflı tarafsız, kim olursa olsun bu beyanatlara artık inanmıyor. Özellikle kongre, olağan genel kongresinden önceki yaptığı çıkış, çekilme planımız bile var dedikten sonra alınan bu kararlardan ötürü birçok Fenerbahçeli çevremizde, birçoğu, bak aklı selim olanlar, birçoğu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un an itibariyle desteklemiyor artık. Zaten bugün Fenerbahçe sevk edildi. Evet. Maddesi de 24'e 1 Taksim A bendinden. Şimdi o madde ne diyor Barış Hocam? Buyurun. Bir sezon boyunca yani sezon içinde müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekte. Beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen katlar puan silinir. Böyle durumlarla ilgili kulüp hakemlerin masraflarıyla diğer masraflara karşı takımın zararları karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilir. Yani bu kupa maçı değil, süper kupa. Diyorlar ya işte ligi karşılamaz lig ayrı Evet. kupa. Bu kupa maçı değil. Evet. Normal ligi de ilgilendiren bir maçtı bu. Tabii. Bu maddeyle sevk edildi ve karşılığında hükmen yani puan silmesi var bunun. Zaten hükmen mağlubiyet alacak, bir de ligdeki puanı silinecek. Yani madde bunu diyor. Ya hocam, Buyuruyor. Evet. yani yazık ettiler ya. Yazık edecekler de bir an önce ceketini alıp kulüp binasını terk etmesi. Hani diyor ya, TFF Başkanı 18 Temmuz'u beklemesin, hemen istifa etsin diyor ya. Bence Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir an önce ceketini tesislerden, artık başkanlık binasından, neredeyse yani ceketi alsın ve o kulübü terk etsin yani. Barış'ım, Fenerbahçe'yi rahat bıraksın Ali Koç. Bak, Tabii Fenerbahçe'yi rahat bıraksın. aynen Rahat öyle bıraksın hocam. Fenerbahçe. Fenerbahçe Doğru başarılı, oynar, şampiyonluğu olmaz, ayrı bir şey. Ama Fenerbahçe'yi rahat bıraksın kardeş. Bu kadar Doğru. takımı
takım ya bak, İsmail Kartal bir adam sağlık raporu alıyor işte, gidip hasta Sahte almaya sağlık falan. raporu hocam. Heh, Sahte sağlık raporu alıyor. böyle bir şey olmaz. Bak nelere getirdiler olayı. Adamların her yeri sahtekarlık hocam ya. Yani olmaz, yazık, günah yani. Olmaz. Olmaz. Hocam evet, yani konular, kaoslar bir türlü bitmiyor. Yani Allah inşallah önümüzdeki dönemde, önümüzdeki süreçte aklı selim bir başkan getirir de TFF'nin başına. Yani kimsenin boyunduruğu Evet. altında olmayan, siyaset dışı, tamam mı? Yani isteğimiz, arzumuz hepimizin bu. Siyaset dışı, sadece futbola odaklanan ve futbolun paydaşlarını, futbolun içindeki olan her şeyi düzeltebilecek, diyalog kurabilecek, konuşacak, diyalog kuracak, temaslar kurabilecek birisini başımıza getirir inşallah. Gelir inşallah diyeyim. Hocam bugün bir isim geldi. Şöyle hemen altyazı olarak veriyorum. Bizi de şöyle alayım. Hocam 2008 tarihinde dönemin TFF Başkanı Hasan Doğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle vekaleten başkanlığa getirilen Mahmut Özgener 2011'de yani getirildi. Daha sonra ilerleyen süreçte de 2011'e kadar görevini yaptı. 2011'de de başkan adayı olmayacağını açıkladı. Şu an mevcut hali hazırda İzmir Ticaret Odası başkanlığını yapıyor. Belediye başkanlığı seçimleri öncesinde kendisine teklif edilen İzmir Belediye Başkanlığını da, yani hükümet tarafından kendisine teklif edilen İzmir Belediye Başkanlığı'nı da kibar bir şekilde reddetti. İstemedi. Evet, istemedi. Şu an birçok spor kulübü, çoğunun gündeminde 2008'de vekaleten başkanlık yapmış olan Mahmut Özgener var. Bugün aldığım böyle bir duyum var hocam. Ne diyorsunuz? Kendisini yani ne derece tanıyorsunuz? Nasıldır? Muhakkak tanıyorsunuzdur yönlerini, bazı şeylerini. İş hayatı olsun, işte ne bileyim önceki dönemlerden olsun. Paydaşları birleştirici nitelikte bir isim mi sizce? Yani sizi şu anda daha doğrusu sorumu şöyle soruyorum. Mutlu hocam. Evet hocam, dinliyorum. Mutlu hocam. Evet, dinliyorum hocam, dinliyorum. Mahmut Özgener ismini duyduğun anda heyecanlandın mı? Veya ne hissettin? Ya Mahmut Özgener'i yani öyle şey yapacak bir durum söz konusu değil. Yani bilemiyorum şu an ne kadar şey olabileceği. Ancak Mahmut Özgener haricinde kulislerde dolaşan ayrıca 3 aday daha oldu. Bu adaylardan Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı. Cemil Ayrıca, Kazancı ismi, evet, o da vardı. Dün o da geldi. Ama evet. Cemil Kazancı'ya şöyle, kulüpler çok fazla şey yapmıyor. Hani nasıl söyleyeyim, bir Mahmut Özgener kadar popülaritesi yok kulüplerin nezdinde. Ben Öyle şöyle diyeyim de yani. bir şey söyleyeyim size. Haluk Ulusoy da beni isterseler aday olurum dedi. Yok, ben O da asıl öyle bir bombayı açık- Hocam evet. denenmişten bir daha olmaz. Olmaz hocam. Yani ha Haluk Ulusoy, ha şu anki mevcut TFF başkanı. Evet. Aynı. Al birini vur ötekisine. Barış'ım, benim şöyle bir teklifim var. Ali Buyur Koç hocam. olsun. Ali Koç olsun. Biz Galatasaray'la hiç fark etmez abicim. Buyurun. Buyurun, evet. Ali Koç TFF başkanı olsun abicim. Hocam seçimli şeyde olamaz. Hayır, Yani Galatasaray Ali Koç şampiyonlar olamaz. mı diyorum? Galatasaray Ya şampiyonlar mı etmez. diyorum? Galatasaray sahada ya. Sahada oynuyor. Bütün maçlarını sahada oynuyor yani nihayetinde. Benim de teklifim Ali Koç olsun abicim. Buyurun. Yani. Mutlu hocam, başka neler var gündemde, isimler? Buyur. Yani en büyük benim duyduğum isim Fikret Orman. Beşiktaş eski kulüp başkanı Fikret Orman olarak geçiyor. Ya hocam. Şimdi Mahmut Özgener'in eski... Hocam hepsi aynı. Çok özür diliyorum. Virgül hocam. Bak. Evet. Ulusoy. Ondan sonra Beşiktaş'ın
eski başkanı. Bunlar şu anki mevcut TFF başkanıyla hepsi aynı ayardalar hocam. Fikret Orman da Fikret Orman. Olmaz. Döneminde bayağı eleştirildi. Çünkü Tabii. para falan kaçırıldığı bilmem ne. Fikret Tabii. Orman aleyhine bayağı konuşulanlar Hocam var. bunlar Evet. spekülatif bana göre olmaz yani. Olmaz Yani hocam. Şimdi az önce Olmaz. Haluk Ulusoy'la ilgili işte daha önceden federasyon başkanlığı yaptığı olmaz dediniz ya, ondan dolayı dedim. Mahmut Özgener de bir dönem bir federasyon başkanlığı yaptı yani. Hocam Mahmut Özgener ama hiçbir kulüple bağı yok. Bak Yani hiçbir olabilir kulüple aslında, olabilir yani. siyasi hiçbir partiyle, hiçbir Evet. kulüple hiçbir şekilde adı anılmamıştır. İşte ne bileyim kimse ne olduğunu bilmez, duymaz. Daha önceden yapmış olduğu tecrübesi de var. Yani Evet. o dönem Ya ticaretle O uğraşan bir dönemi insan şöyle yani. desem. Mutlu hocam, o dönem Mahmut Özgener dönemlerinde kim şampiyon olmuş? 2008'den 2011. Ha, bak bakalım. Yani şu an Yani şimdi hatırlayamıyorum, bakmam lazım. Galatasaray olduğu için istemezler. Şimdi yani Anladın mı? şeyle bir yani deminki sizin söylediğiniz gibi kulüplerle o kadar bir bağlantısı yok Mahmut Özgener'in. Kendisi İhracatçılar Birliği meclis başkanlığı yapmış önceki dönemlerde. Ticaret O Odası kişi. Başkanlığı. İzmir Evet, Ticaret evet. Odası Başkanlığı Evet. hala yapıyor herhalde. Yapıyor. Yani ticaretle uğraşan bir kişi. Yani şimdi burada tabii diğer kulüplerin nasıl bir tepki vereceğini bilemiyorum. Ancak Hocam onlar istiyor zaten. Birçok spor kulübü şu anda onun için şu an masadalar yani. Onu başkan adayı olması için ikna etmeye çalışıyorlar yani. Barış'cığım Evet. acaba şöyle de bir şey olur mu? Ben şimdi şeytanın yani eğer avukatlığını olursa yapayım. da özür diliyorum Adnan Hocam. Olursa Yok, da tamam. kulüpler üzeri bir başkan olmuş gibi olur diye düşünüyorum yani. Bence Tabii seçimle gelecek. Seçimle kazanan bitti yani. Acaba Ne şöyle olacak? bir şey olur mu? Ali Koç yabancı bir TFF başkanı da olsun der mi? Der diyebilir. Ha? Bak yabancı başkan, yabancı MHK, başkanı, yabancı işte hakemler Evet. her şey diyebilir hocam. Diyebilir gerek yok yani. o zaman. Hocam o zaman gerek yok. Türkiye'de mücadele etmesine kendisi gitsin. İngiltere'ye, Evet. İtalya'ya, Fransa'ya, Gideriz neyse, dedi İspanya'ya. zaten takım alacağız Gitsin. dedi ya. Orada yabancı MHK başkanı da var, hakemleri de var. Ne ararsa mevcut. Hepsi orada var yani. Oynasın orada o zaman. Hocam Hull City'nin başkanı olsun. Hull City'nin. Ya zaten var o. hocam öyle bir var. şey, Problem öyle bir var şey, ya. öyle bir şeyin olması Türk futbolunun gerçekten kara leke olur yani. Türk futboluna kara bir leke olur yani. Sadece futbol değil, Türkiye için karar. Türkiye geneline Türkiye. aynen öyle. Yani 80-90 milyon insan bir futbola Türkiye'nin- hükmedemiyor diye Türkiye'nin egemenliği alay tartışılır konusu. bak. Tabii canım Tabii, ya. bak, Öyle önemli bir şey yani, evet. yani normal değil hocam öyle bir şey. Evet hocam. Derlesek, toparlasak bugünkü yayınımızla ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yayınımızı da yavaş yavaş sonlandıralım. Bugün şey var, Şampiyonlar Ligi maçları var. Real Madrid, Manchester City, Arsenal Bayern Münih oynuyor. Bars. 0 ben, önde. Evet. ben söyleyeyim. Buyur Mutlu hocam sen söyle sonuçları. Arsenal 1, Bayern Münih 2. Evet. Diğer maçta Real Madrid 2, Manchester City 1. 2-1 yani kısaca maçlar. Vay be. Evet. Şimdi ben buradan öncelikle bütün ülkemiz insanla mübarek Ramazan bayramlarını kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzurla, barışla nice bayramlara diliyorum. Nice bayramların geçirmelerini diliyorum. Ayrıca Perşembe günü Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında oynayacağı Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye canı gönülden destekliyorum. Başarılar. Perşembe günü yayınımız var hocam. Bu arada yine yayınımız var. Evet, Onu da belirtelim. Maç Perşembe günü 20.45'te Türkiye saatiyle. Onu da izleyicilerimize bildirmiş olalım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Barış Hocam, Adnan Hocam buyurun. Tamam. Adnan hocam buyur. Ben de tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Gerçekten ülkemiz şu anda çok sıkıntılı günler geçiriyor. İnşallah bu son olur, rahatlarız. Evet, inşallah. Mutlu insanlar barış içinde yaşasınlar gerçekten. Bu Gazze'yi unutmadık zaten. Gazze'de az Evet. önce yine haberler izledim. Tüylerim diken diken oldu. O çocuklar Evet. Maalesef.
nasıl bayram kutlayalım diyorlar. İnan tüylerim burnumun direğe sızladı izlerken haberlerde. Evet. İnşallah bu son olur. O Müslümanlara yapılan kıyımlar son bulur. Herkes aklını başına alır. Bütün dünya bunları seyirci şu anda. Bak biz bayram diyoruz. Orada insanlar evi yok, barkı yok, savaş içindeler. Bunlar Evet. son olsun inşallah. Temennimiz bu. Dediği gibi Fenerbahçe'ye de ben de başarılar diliyorum. Ülke puanı için gerçekten önemli şeyler. Ülkemize puan, her sene kupa gelsin Avrupa'dan abicim. Kim getirirse getirsin. Benim için sorun Tabii. değil. Kim Doğru getirirse diyorsun hocam. getirsin. Avrupa'dan kupa gelsin bu ülkemize. Bu bizi gururlandırır, onurlandırır. Hocam Avrupa'dan gelecek kupa rekabetinin de olması Türk futboluna artı demektir yani. Bütün Tabii, kulüpler tabii. ona göre kendine çeki düzen verecek, ayarlayacak. Ona göre kadro yapılanması Tabii. yapacak. Ona göre bizler de izleyiciler olarak maçlarımızı izleyeceğiz yani. Evet. Evet hocam. Öncelikle ikinizin de ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben de buradan tüm insanlığa, tüm Müslüman alemine sevgi, huzur, mutluluk, barış dolu bir yaşam diliyorum. Savaşların olmadığı, kadın cinayetlerinin olmadığı, ondan sonra birbirine karşı sevgi, saygının olduğu, saha Hoşgörülü. içinde ve saha dışında hoşgörülü bir insanlık talebinde bulunuyorum. Temennisinde bulunuyorum. Yarınki Ramazan bayramı ile ilgili de tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Saygı ve hürmetle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Görüşünceye dek iyi akşamlar diliyorum. İyi İyi akşamlar. akşamlar.